Hong Kong, 6 Kasım 2001. Saat akşam 8'e yaklaşıyor. Happy Valley Hipodromu'nun karşısındaki bir gökdelenin 27. katında 2 Amerikalı 3 bilgisayar ekranına kilitlenmiş durumda. Pencerelerinden hipodromu görebiliyorlar. Atlar gecenin son yarışına hazırlanıyor. Ama ikisi de dışarı bakmıyor. Çünkü o gece Hong Kong'da herkes aynı şeyi konuşuyor. Triple Trio. 3 farklı yarışta ilk 3'e girecek atları doğru tahmin etmeniz gereken bir bahis türü ve olası kombinasyonların sayısı 10 milyonu aşıyor. O gece yaklaşık 1 milyon insan, yani Hong Kong nüfusunun neredeyse 7'de biri bu bahse para yatırmış durumda. Fakat Bill Benter ve ortağı Paul Colodonato'nun diğerlerinden çok önemli bir farkı var. Onlar tahminlerine güvenerek birkaç kupon oynamıyor. Önlerindeki bilgisayarlarda kendi geliştirdikleri algoritmanın seçtiği 51 binden fazla kombinasyon bulunuyor. Ve sonunda son yarış bitiyor. Bilgisayar kaybeden kombinasyonları tek tek elemeye başlıyor. 51 binden fazla bahis önce 36'ya düşüyor. Bunların 35'i daha küçük ödüller kazanıyor. Ama geriye kalan son bahis 9 atı da doğru tahmin etmiş. Benter sonucu kontrol ediyor. Ardından bir kez daha kontrol ediyor. Bir yanlışlık yok. Kazandıkları ikramiye yaklaşık 16 milyon dolar. Tarihin en büyük bahis kazançlarından biri. Fakat tam bu noktada kimsenin beklemeyeceği bir şey yapıyor. Bill Benter parayı almıyor. Kazanan bileti bir çekmeceye kilitliyor ve ikramiyeyi almak için hiçbir yere başvurmuyor. Hong Kong günlerce, ardından haftalarca aynı sorunun cevabını arıyor. Bu 16 milyon doları kim kazandı? Ama kimse ortaya çıkmıyor. Peki bir insan neredeyse imkansız bir bahsi kazanıp 16 milyon doları neden almaz? Daha da önemlisi, milyonlarca insanın kaybettiği bu oyunu Bill Benter nasıl kazanmıştı? Bu videoda sıradan bir insanın at yarışlarını algoritma ile nasıl çözmeyi başardığını ve geliştirdiği sistemle kendisi ve ortaklarına toplamda yaklaşık 1 milyar dolar kazandırmayı nasıl başardığını göreceksiniz. O zaman hazırsanız başlayalım. Bütün bu olanları anlamamız için 17 yıl geriye gitmemiz gerekiyor. Çünkü her şey Pittsburgh'ten Las Vegas'a uzanan tek yönlü bir yolculukla başladı. Bill Benter 1957 yılında Pittsburgh'te dünyaya geldi ve burada büyüdü. Başarılı bir öğrenciydi. Dizicilikte en yüksek rütbeye kadar yükselmiş, ardından Case Western Reserve Üniversitesi'nde fizik okumaya başlamıştı. Fakat hayatının yönünü değiştiren şey üniversitede öğrendikleri değil, 22 yaşındayken eline geçen bir kitaptı. Matematikçi Edward Thorp'un yazdığı Big the Dealer kitabı. Thorpe bu kitapta oldukça çarpıcı bir şeyi gösteriyordu. Blackjack'te kumarhanenin matematiksel avantajını tersine çevirmek mümkündü. Üstelik hile yapmadan. Mantık aslında basitti. Desteden çok sayıda düşük kart çıktığında geriye daha fazla yüksek kart kalıyordu. Bu da belirli alanlarda oyuncuya küçük ama matematiksel olarak ölçülebilir bir avantaj sağlıyordu. Eğer çıkan kartları doğru bir şekilde takip edebilirseniz avantajın ne zaman size geçtiğini de anlayabiliyordunuz. Benter bu fikre kısa sürede takıntılı hale geldi. Öyle ki üniversiteyi bıraktı ve otobüsle Las Vegas'a gitti. Başlangıçta geçimini bir markette çalışarak sağlıyor, kazandığı paranın bir kısmıyla küçük kumarhanelerde blackjack oynuyordu. Çok geçmeden kendisi gibi Thorpe'un kitabını okumuş, başka kart sayıcılarla tanıştı ve 1980 yılında bu çevre onu Avustralyalı bir kart sayma ekibinin lideriyle tanıştırdı. Alan Woods. Woods eski bir sigorta aktüörüydü. Matematiği çok iyi biliyor ve kart saymayı bireysel bir oyun olmaktan çıkarıp organize bir ekip işi haline getiriyordu. Benter da ekibe katılmıştı ve sistem gerçekten çalışıyordu. 2 yıl içinde Blackjack'ten yaklaşık 80 bin dolar kazanmaya başlamıştı. Fakat ortada büyük bir problem vardı. Kart saymak suç değildi ama kumarhaneler kazanmaya devam eden bu oyuncuları masalarında görmek istemiyordu. Üstelik onları tespit etmek için
için oldukça etkili bir yöntemleri vardı. Griffin kitabı. Özel bir araştırma şirketi tarafından hazırlanan bu kitapta bilinen profesyonel kart sayıcıların isimleri ve fotoğrafları yer alıyordu. Kitap düzenli olarak kumarhanelere dağıtılıyordu. Bir gün Benter masada oynarken bir görevli omzuna dokundu. Onu arka tarafa götürdüler ve kimliğini istediler. Çok geçmeden Benter'ın, Woods'un ve ekipteki diğer kart sayıcıların fotoğrafları Griffin kitabına girdi. Artık hangi kumarhaneye giderlerse gitsinler daha masaya oturmadan tanınıyorlardı. Amerika'daki kumarhane kapıları birer birer yüzlerine kapanmaya başlamıştı. Benter'ın Blackjack kariyeri fiilen sona ermişti. Ama Alan Woods'un başka bir fikri vardı. Eğer Las Vegas artık onların oynamasına izin vermiyorsa matematiksel avantajlarını kullanabilecekleri başka bir oyun bulmaları gerekiyordu. Ve Woods bu oyunu Las Vegas'tan binlerce kilometre uzaklıkta bulmuştu. Hong Kong'daki at yarışları. Hong Kong'da ikisini de kimsenin tanımadığı devasa bir bahis piyasası bulunuyordu. At yarışları. Hong Kong'daki at yarışlarını yöneten Hong Kong Jockey Kulübü 1884 yılında İngiliz sömürge döneminde kurulmuş ve zamanla şehrin dev bahis kurumuna dönüşmüştü. O yıllarda Hong Kong'un nüfusu yaklaşık 5.500.000'di. Fakat at yarışlarına yatırılan para yılda yaklaşık 10 milyar doları buluyordu. Bu miktar o dönemde Amerika'nın tamamındaki at yarışı bahis hacminden bile fazlaydı. Fakat Benter'ın dikkatini çeken asıl şey paranın büyüklüğü değil, sistemin nasıl çalıştığıydı. Hong Kong'da pari-mutuel adı verilen bir bahis sistemi kullanılıyordu. Yani Las Vegas'taki gibi doğrudan bir kumarhaneye karşı oynamıyordunuz. Herkesin parası ortak bir havuzda toplanıyor, Jockey Kulübü kendi komisyonunu kesiyor ve geriye kalan para kazananlar arasında paylaştırılıyordu. Şimdi cevaplaması gereken çok daha büyük bir soru vardı. At yarışlarını gerçekten matematik kullanarak yenebilir miydi? Benter bunun cevabını bulmak için Las Vegas'taki kitapçılarda bulabildiği neredeyse her at yarışı kitabını okumaya başladı. Fakat karşısına çıkan yöntemlerin çoğunun ciddi bir matematiksel temeli yoktu. Ta ki Nevada Üniversitesi'nin kütüphanesinde akademik bir makaleye rastlayana kadar. Bu makale bir atın kazanma ihtimalinin geçmiş performansı, jokeyi ve yarış koşulları gibi birçok farklı değişkenle birlikte değerlendirerek istatistiksel olarak tahmin edilebileceğini öne sürüyordu. Bu yöntem kesin bir kar vaat etmiyordu ama Benter'a aradığı şeyin en azından teoride mümkün olabileceğini gösteriyordu. Bu kadarı onun için yeterliydi. Kendi kendine ileri düzey istatistik öğrenmeye başladı. Ardından dönemin bilgisayarlarında kendi programını yazabilecek kadar kodlama öğrendi. 1984 sonbaharında Woods Hong Kong'a giderek binlerce eski yarışın sonuçlarının bulunduğu yıllıkları topladı ve Benter'a gönderdi. Fakat ortada ciddi bir sorun vardı. Bütün bu veriler bilgisayarda değil, kağıt üzerindeydi. Benter 2 kişiyi işe aldı ve binlerce yarışın verisini bilgisayarlara tek tek girdirdi. Sadece bu işlem 9 ay sürmüştü. Sonunda Eylül 1985'te yanında 3 büyük IBM bilgisayarlarla Hong Kong'a uçtu. Aylarca veri toplamış, istatistik öğrenmiş ve kendi tahmin modelini geliştirmişti. Kağıt üzerinde her şey hazırdı. Şimdi geriye sadece sistemin gerçekten para kazandırıp kazandırmadığını görmek kalmıştı ve ilk sonuçlar Benter'ın beklediğinden çok daha kötü olacaktı. Planları teoride mükemmel görünüyordu. Gerçekte ise işler hiç öyle gitmedi. Hong Kong'a geldiklerinde küçük ve gürültülü bir daire kiraladılar. Ofislerinde yalnızca bir masa, bilgisayarlar ve üst üste yığılmış yarış gazeteleri vardı. Haftada 2 kez yarış günlerinde Benter modelini çalıştırıyor ve bilgisayarın tahminlerini çıkarıyordu. Hong Kong yarışlarını daha uzun süredir takip eden Woods ise bu tahminleri kendi tecrübesiyle değerlendirip bazı düzeltmeler yapıyordu. Çünkü model henüz kusursuz olmaktan çok uzaktı. Bilgisayarlar bazen yarışı takip eden herhangi birinin bile mantıksız bulacağı tahminler çıkarıyordu. Wood ise yarışları daha yakından takip ettiği için bu hataların bazılarını fark edip elle düzeltiyordu. Yani Benter'ın sistemi henüz insan bilgisinin yerini almıyordu. Tam tersine ayakta kalabilmek için hala ona ihtiyaç duyuyordu.
Bahisleri telefonla oynuyor, yarışları televizyondan takip ediyorlardı. Aylarca üzerinde çalıştıkları sistem artık gerçek parayla test ediliyordu ve sonuç hiç bekledikleri gibi olmamıştı. Para kaybediyorlardı. Hem de hızla. 1986 yazına geldiklerinde 150 bin dolarlık sermayelerinin yaklaşık 120 bin dolarını kaybetmişlerdi. Neredeyse bütün paraları bitmişti. Banter yeni yatırımcılar bulabilmek için Las Vegas'a döndü. Ama kimse çalışmayan bir sisteme daha fazla para yatırmak istemiyordu. Woods ise şansını Kore'de denemeye gitti. Eylül ayında yeniden bir araya geldiklerinde artık yalnızca sistemleri değil ortaklıkları da çökmek üzereydi. Woods'un hala sermayesi vardı ve sistemi yeniden finanse edebilecek durumdaydı. Bu yüzden ortaklığın şartlarını değiştirmek istedi. Bundan sonra elde edilecek karın %90'ını almak istiyordu. Banter için bu kabul edilemezdi. Çünkü sistemin matematiksel modelini ve yazılımını geliştiren kişi büyük ölçüde kendisiydi. Banter teklifi reddetti ve ikilinin ortaklığı burada sona erdi. Banter o kadar öfkeliydi ki yazdığı programın içine belirli bir tarihten sonra çalışmasını durduracak bir kod bile eklemişti. Woods'un bu kodu kolayca bulup silebileceğini kendisi de biliyordu. Fakat mesele artık program değildi. Ortaklık bitmişti. Banter sonraki 2 yılını Atlantic City'de geçirdi. Gündüzleri eski Blackjack arkadaşlarının sermayesiyle bir kart sayma ekibini yönetiyor. Geceleri ise Hong Kong'da 120 bin dolar kaybettiren at yarışı modelinin başına geçiyordu. Çünkü ortada hala cevaplanmamış bir soru vardı. Sorun fikrin kendisi değilse modelde eksik olan neydi? Banter sonraki 2 yıl boyunca bunun cevabını aradı ve Eylül 1988'de birkaç yüz bin dolarlık yeni bir sermaye ile Hong Kong'a geri döndü. Alan Woods da hala oradaydı. Üstelik artık programcılar ve matematikçilerden oluşan kendi ekibini kurmuştu. Bir zamanlar aynı masada birlikte sistemi çözmeye çalışan iki adam artık aynı bahis havuzunda birbirlerine rakipti. Fakat Banter'ın önce Woods'u değil kendi modelini yenmesi gerekiyordu. O dönemde model yaklaşık 20 farklı değişkeni değerlendirebiliyordu. Sistem yalnızca bir atın geçmişte kaç yarış kazandığına bakmıyordu. Son yarışından bu yana kaç gün geçtiği, önceki yarışlardaki dereceleri, karşılaştığı rakiplerin gücü, taşıdığı kilo, jokeyin performansı, start pozisyonu, yarış mesafesine ne kadar uygun olduğu ve pist koşulları gibi birçok farklı veriyi birlikte değerlendiriyordu. Bilgisayar bütün bu verileri kullanarak aslında tek bir sorunun cevabını bulmaya çalışıyordu. Bu atın bu yarışı kazanma ihtimali gerçekte yüzde kaç? Ancak asıl mesele modele mümkün olduğunca fazla veri eklemek değildi. Hangi verilerin gerçekten işe yaradığını bulmaktı. Ve Banter bunu anlamak için bazen oldukça uç noktalara gidiyordu. Bir ara Hong Kong'daki hava koşullarının yarış sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini düşündü. Bunu test etmek için İngiltere'deki bir meteoroloji arşivine kadar gitti. Yıllarca tutulmuş Hong Kong hava kayıtlarını buldu ve verileri tek tek topladı. Ardından Hong Kong'a dönerek hepsini modele ekledi. Sonuç neredeyse hiçbir şey değişmemişti. Aylarca peşinden koştuğu veri neredeyse hiçbir işe yaramamıştı. Ama başka değişkenler gerçekten fark yaratıyordu. Örneğin bir atın son yarışından bu yana kaç gün dinlendiği. Banter ise yaramayan değişkenleri ayıklıyor, işe yarayanları geliştiriyor ve her yarıştan sonra modelini biraz daha güçlendiriyordu. Sonunda rakamlar değişmeye başlamıştı. O sezon yaklaşık 600 bin dolar kazanmıştı. Fakat bu artık her sezon para kazanacağı anlamına gelmiyordu. Bir sonraki sezon bir miktar para kaybetti. At yarışlarında hala büyük bir belirsizlik vardı ve en iyi model bile her yarışı doğru tahmin edemezdi. Ama önemli olan tek tek yarışlar ya da tek bir sezon değildi. Banter'ın aradığı şey binlerce bahis tekrarlandığında ortaya çıkacak küçük ama kalıcı bir matematiksel avantajdı. Banter kısa süre sonra Paul Coladonato adında bir asistan işe aldı. Bu isim önemliydi. Çünkü Paul yıllarca Banter'ın yanında kalacak ve 13 yıl sonra videonun başında gördüğümüz o 16 milyon dolarlık gecede Banter'ın yanında oturan kişi olacaktı. Artık elinde yalnızca teoride çalışan bir model yoktu. Sistem gerçek yarışlarda para kazandırmaya başlamıştı. Fakat bahis hacmi büyüdükçe bu kez çok farklı bir sorun ortaya çıktı. Bilgisayar binlerce bahis hesaplayabiliyordu. Ama bunların yarış başlamadan önce sisteme girilmesi gerekiyordu. Banter bunun
bunun için İngilizce bilen Filipinli çalışanlardan bir ekip kurdu. Yarıştan hemen önce telefonların başına geçiyor ve bilgisayarın belirlediği bahisleri mümkün olduğunca hızlı şekilde Jockey Kulübü'nün sistemine iletiyorlardı. Fakat Venter'ın modelini gerçekten başka bir seviyeye taşıyacak keşif henüz gelmemişti. Bir gün kendi tahminlerini halkın oluşturduğu bahis oranlarıyla birleştirmeyi denedi ve sonuç beklediğinden çok daha iyi çıktı. Çünkü Venter çok önemli bir şeyi fark etmişti. Kalabalık her zaman yanılmıyordu. Binlerce insanın yaptığı bahisler aslında devasa bir bilgi havuzu oluşturuyordu. Bir atın antrenmanda sorun yaşadığına dair söylenti, bir jokeyin son dönemdeki formu, ahırdan yayılan küçük bir bilgi. Venter'ın veri tabanında bulunmayan bu ayrıntılar binlerce insanın bahisleri üzerinden oranlara yansıyabiliyordu. Başka bir deyişle bahis oranları yalnızca insanların hangi atı sevdiğini göstermiyordu. Aynı zamanda binlerce insanın bildiği şeylerin ortak sonucunu da içeriyordu. Venter bu yüzden kalabalığı tamamen görmezden gelmek yerine kendi matematiksel modelini kalabalığın oluşturduğu oranlarla birleştirdi ve bu kariyerinin en önemli keşiflerinden biri olacaktı. Artık sistemin amacı yalnızca hangi atın kazanacağını tahmin etmek değildi. Asıl amaç Venter'ın hesapladığı kazanma ihtimaliyle halkın bahislerinin oluşturduğu oranlar arasındaki farkı bulmaktı. Diyelim ki bahis piyasası bir atın kazanma ihtimalini kabaca %20 olarak görüyordu. Ama Venter'ın modeli aynı at için %30'luk bir kazanma ihtimali hesaplıyordu. Venter için önemli olan o atın kesin olarak kazanıp kazanmayacağı değildi. Önemli olan verilen oranın gerçek ihtimale göre yeterince yüksek olup olmadığıydı. Tek bir yarışta yine kaybedebilirdi. Hatta arda arda birçok yarış kaybedebilirdi. Ama model gerçekten doğruysa aynı avantajı binlerce kez kullandığında matematik sonunda onun tarafında olacaktı. Venter'ın milyonlarca dolarlık bahis sisteminin temelinde işte bu küçük fark yatıyordu. Fakat hala cevaplanması gereken başka bir soru vardı. Avantajlı bir bahis bulduğunuzu düşünelim. Ne kadar para yatıracaksınız? Çok az para yatırırsanız fırsatı değerlendiremezsiniz. Çok fazla yatırırsanız birkaç kötü sonuç bütün sermayenizi yok edebilir. Venter bu problemi de matematikle çözmeye çalıştı. Bahsin avantajına ve elindeki toplam sermayeye göre ne kadar para riske edeceğini hesaplayan yöntemlerden yararlandı. Böylece amacı tek bir yarışta büyük para kazanmak değil, sermayesini koruyarak küçük avantajını mümkün olduğunca çok kez kullanmaktı. 1990-91 sezonunda yaklaşık 3 milyon dolar kazanmıştı. Artık sistemin çalışıp çalışmadığı tartışması bitmişti. Çünkü Venter'ın karşısına bu kez çok daha ilginç bir problem çıkacaktı. Hong Kong Jockey Kulübü onun ne yaptığını fark etmişti. Bir yıl sonra Venter beklemediği bir telefon aldı. Arayan Jockey Kulübü'nden bir yetkiliydi. Venter'ın aklına gelen ilk şey muhtemelen Las Vegas'ta yaşadıklarıydı. Çünkü oradaki kumarhaneler onun sistemini fark ettiğinde kapıyı yüzüne kapatmışlardı. Fakat Hong Kong'daki telefon görüşmesi tamamen farklı ilerledi. Kulüp onu tehdit etmiyordu. Tam tersine ona yardım etmek istiyordu. Çünkü Jockey Kulübü'nün gözünde Venter bir düşman değil, son derece değerli bir müşteriydi. Bunun nedeni yine paramütüel sistemdi. Kulüp Venter kazandığında doğrudan para kaybetmiyordu. Gelirini bahis havuzuna giren toplam paradan aldığı komisyondan elde ediyordu. Dolayısıyla Venter ne kadar fazla bahis oynarsa kulüp de o kadar fazla komisyon kazanıyordu. Bu yüzden Venter'a özel bir müşteri terminali verdiler. Artık yüzlerce bahsi telefonla tek tek okumak zorunda değildi. Bilgisayarın hesapladığı binlerce bahsi çok daha kısa sürede sisteme gönderebiliyordu ve bu operasyonun ölçeğini tamamen değiştirmişti. Venter artık birkaç at seçip üzerine para yatıran profesyonel bir bahisçi değildi. Bilgisayarlar, matematiksel modeller, çalışanlar ve büyük miktarda sermaye ile çalışan bir organizasyon yönetiyordu. Yaptığı şey giderek bir yatırım fonunu andırmaya başlamıştı. 1990'ların ortalarına gelindiğinde modeli yüzü aşkın değişkeni analiz edebiliyordu ve bahis miktarı büyüdükçe kazançlar da büyüyordu. 14 Haziran 1997'de Venter'ın telefon hesabı askıya alındı. Özel terminali kapatıldı. Kulüp kararın genel bahisçi kitlesinin çıkarlarını korumak amacıyla alındığını
açıkladı. Banter bir kez daha kazandığı için sistemin dışına itilmişti. Ama bu kez önemli bir fark vardı. Jockey kulübü onun telefonla bahis oynamasını engellemişti ama bahis oynamasını değil. Banter da bu boşluğu kullanmak için çok daha ilkel bir yöntem geliştirdi. Bir bahis noktasının karşısında zemin katta bir otel odası kiraladı. İçeri dizüstü bilgisayarlar ve büyük bir yazıcı yerleştirdi. Kapıya "rahatsız etmeyin" tabelası astı. Yarışa dakikalar kala ofisteki bilgisayarların hesapladığı bahisler yazıcıdan çıkıyordu. Ekip kağıtları alıyor, otelden çıkıp karşıdaki bahis noktasına koşuyor ve yarış kapanmadan önce bahisleri sisteme giriyordu. Üstelik aynı şey şehrin farklı noktalarında bulunan başka ekipler tarafından da eş zamanlı yapılıyordu. Özel terminal kadar hızlı değildi. Daha zahmetliydi, daha riskliydi ama çalışıyordu. Banter modelini geliştirmeye devam etti. Zamanla sistem 120'den fazla değişkeni analiz eder hale geldi ve Banter 2000'li yıllara kadar Hong Kong yarışlarında bahis oynamaya devam etti. Bütün bunların ardından hikaye yeniden başladığımız geceye dönüyor. 6 Kasım 2001. Banter 1997'den sonra özellikle büyük ikramiyelerin peşinden gitmekten kaçınıyordu. Jockey kulübünü yeniden karşısına almak istemiyordu. Ama o gece Triple Trio ikramiyesi tam 6 kez devretmişti. Ortadaki para artık görmezden gelinemeyecek kadar büyüktü. Banter kendisine bir kez daha oynamak için izin verdi. Yaklaşık 1.600.000 Hong Kong doları harcayarak 51.000'den fazla kombinasyona bahis yaptı. Bilgisayar kaybeden kombinasyonları tek tek elemeye başladı. 51.000'den fazla bahisten geriye yalnızca 36 kazanan kaldı. Bunların 35'i 3 yarıştan ikisini doğru tahmin ederek daha küçük ödülleri kazanmıştı. Ama sonuncusu farklıydı. 3 yarıştaki 9 atın tamamını doğru tahmin etmişti. Büyük ikramiye onundu. Yaklaşık 16 milyon dolar. Fakat Banter bu bahsi oynarken çoktan bir karar vermişti. Eğer büyük ikramiyeyi kazanırsa parayı almayacaktı. Jockey kulübünün kurallarına göre ikramiyeyi almak için 60 günü vardı. Eğer bu süre içinde kimse ortaya çıkmazsa bilet geçersiz sayılacak ve alınmayan para Jockey kulübü aracılığıyla hayır kurumlarına aktarılacaktı. Banter bunu biliyordu. Bir gün geçti, sonra bir hafta, ardındansa haftalar. Ama kazanan hala ortaya çıkmadı. Hong Kong basını gizemli talihlinin kim olduğunu bulmaya çalışıyordu. Şehirde birbirinden tuhaf teoriler dolaşmaya başladı. Hatta kazanan kişinin son yarışı izlerken heyecandan öldüğünü söyleyenler bile vardı. Gerçek ise çok daha sıra dışıydı. Kazanan hayattaydı. Bilet elindeydi. Ne kadar kazandığını biliyordu. Ve 16 milyon doları bilerek almıyordu. 60 günlük süre ise dolmuştu. Kazanan bilet artık geçersizdi ve yaklaşık 16 milyon dolarlık ikramiye Jockey kulübü aracılığıyla hayır kurumlarına aktarıldı. Peki Banter 16 milyonu neden bilerek almamıştı? Eğer Banter ikramiyeyi almak için ortaya çıksaydı bir anda Hong Kong basının manşetlerine çıkacaktı. Çünkü yarış tarihinin en büyük ikramiyelerinden birini sıradan bir bahisçi değil, bilgisayarlarla çalışan profesyonel bir Amerikan bahis ekibi kazanmıştı. Böyle bir olay Jockey kulübünü de harekete geçirebilirdi. Banter'ın yıllardır kullandığı sistemi hedef alan yeni kurallar getirilebilir ve 13 yıldır geliştirdiği matematiksel avantaj bir gecede ortadan kalkabilirdi. Üstelik Banter'ın sistemi o dönemde yılda yaklaşık 50 milyon dolar kazandırıyordu. Yani önündeki tercih aslında şuydu: bir gecede 16 milyon dolar almak mı ya da yılda yaklaşık 50 milyon dolar kazandıran sistemi korumak mı? Banter ikinci seçeneği tercih etti. 16 milyon doları bilerek almamasının nedeni de buydu. Hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği Hong Kong'dan ayrılarak Pittsburgh'e döndü. Bahis oynamayı tamamen bırakmadı ama Hong Kong'daki dönemi büyük ölçüde sona ermişti. 2007 yılında Banter Vakfı'nı kurdu ve eğitim, sağlık ve bilim alanlarında milyonlarca dolar bağışladı. Çocuk felciyle mücadele programlarından Pittsburgh'deki okullara kadar birçok projeye destek verdi. Evlendi ve bir çocuk sahibi oldu. Peki bütün bu sistem Bill Banter'a ne
kadar para kazandırmıştı. Banter kesin bir rakam vermekten her zaman kaçındı. Ancak kendisi ve ortaklarının elde ettiği toplam kazancın yaklaşık 1 milyar dolara ulaşmış olabileceğinden söz etti. Bu paranın büyük bölümünün yatırımcılar ve ortaklar arasında dağıtıldığını da özellikle belirtti. Bu yüzden kendisine serveti sorulduğunda şu espriyi yapıyordu: "Maalesef milyarder değilim." Ve belki de Bill Banter'ın hikayesindeki en çarpıcı rakam kendisi ve ortaklarının yıllar içinde kazandığı yaklaşık 1 milyar dolar değildi. 6 Kasım 2001 gecesi kazandığı ve almamayı tercih ettiği 16 milyon dolardı. Bu haftalık da benden bu kadar dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup yorum atmayı unutmayın lütfen. Kanaldaki bütün işleri tek başıma yaptığım için destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Haftaya Cuma görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.